Merhabalar, bugün sizlerle Ramazan pidesi yapacağız. Bildiğiniz üzere Ramazan çok yaklaştı. O yüzden bu tarifi tercih ettim. Öncelikle malzemelerimizle başlayalım. 200 ml suyumuz var, ılık suyumuz. 4 tatlı kaşığı şekerimiz, 4 gram kuru mayamız var. Yani bu da yaklaşık 1 tatlı kaşığı kuru maya. 2 tatlı kaşığı tuzumuz, 4 yemek kaşığı sıvı yağımız ve 300 gram da unumuz bulunuyor. Tarife başlamadan önce mayamızı aktifleştireceğiz. Mayamızı aktifleştirmek için ılık suyumuzun içerisine mayamızı ve şekerimizi döküyoruz. Ve yaklaşık 2 dakika bekliyoruz ve kabardıktan sonra pidemize başlayabiliriz. Mayamız aktifleştikten sonra tüm malzemelerimizi bir kaba koyuyoruz ve yoğurmaya başlıyoruz. Hamurumuz hafif ele yapışan bir kıvama geldi. Daha fazla un eklemeyin. Şimdi bu şekilde 30-45 dakika arasında bekleteceğiz. Hamurumuzun mayalanması için bir kenara bırakmıştık. Şimdi onu alıyoruz. Bayağı bir kabarmış. Neredeyse kaptan çıkacak hale gelmiş. Şöyle gazını alıyoruz. Biraz ele yapışıyor. Tezgahımızı unlayıp birazcık daha yoğuruyoruz. Şöyle hamurumuzla biraz unlayıp şu şekilde. Hamurumuzu yoğurduktan sonra yaklaşık bir 10-15 dakika daha mayalandırmaya bırakıyoruz. Daha sonrasında da şekil vereceğiz. Mayalanmaya bıraktığımız hamurumuzu alıyoruz. İkinci kez mayalanmış durumda. Şimdi hamurumuza şekil vereceğiz. Fırın tepsimizi alıyoruz, yağlı kağıdımızı üzerine koyuyoruz. Güzelce unluyoruz. Hamurumuzu buradan alıp yuvarlak bir şekilde oraya yerleştireceğiz. Biraz bu hamurumuzu da biraz unlayalım, yapışmasın. Şimdi hamurumuza şekil vermek için önce burada şöyle geri açıyorum. Burada oklavayla da açabilirsiniz isterseniz, elle de açabilirsiniz. Hangisi daha kolay geliyorsa size. Güzelce açabilmek için. Biraz da oklavayla açtım hamurumu. Yeterince istediğiniz büyüklüğe getirdikten sonra tepsimizin üzerine yerleştirebiliriz. Şöyle alalım. Hatta tepsimizin üzerinde de biraz daha böyle çekerek hamurun açılmasını sağlayabiliriz. Hamurumuza istediğimiz yuvarlak şeklimizi verdikten sonra burada bir adet yumurta sarısı, bir çay kaşığı pekmez ve bir yemek kaşığına yakını yağ var. Parmak uçlarımızı buna dokudurup bu şekilde hamura pidenin şeklini vermeye başlıyoruz. Hamurumuza şeklini verdikten sonra kalan yumurtalarımızı da beyaz gördüğünüz yerlere sürerek bitirebilirsiniz. Katları belli olsun diye iyice oralara bastıra şeklini verdim. Üzerini susam ve çörek otuyla süsleyeceğiz. Süslememizi de yaptıktan sonra üzerine bir bezle örtüp yarım saat bekletip fırınımıza verebiliriz. Hamurumuzu yaklaşık 25-30 dakika mayalandırdıktan sonra 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişireceğiz. Bu kahve fincanlarını neden koydum diye sorarsanız birazcık üzerinde boşluk olsun, bezimiz de pideye değmesin diye yaptım. Şimdi fırına gönderiyoruz. Pişirmiş olduğumuz pidemizi afiyetle yiyebilirsiniz.